İstemiyorum, bırak. Özellikle aldırmışsınız bu peynirden seviyorum diye. Yemeyeceğim. İştah mı kaldı sanki? Arzu ne oluyor? Ay bir de soruyor musun Kenan? İlik midir, haşlama mıdır, leş gibi koktu ev, midem kalktı. Kızım hasta insana iyi gelir. Ben dedim kiraza yap diye. Hastane yemekhanesine döndü ev. Yengemin lafları için kendini kötü hissetme abi. Sen onun huyunu benden daha iyi biliyorsun. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Arzu'yu düşünecek halde değilim şu an. Hayırdır? Ters giden bir şey mi var? Melek. Dün Melek'in çıkış işlemlerini halletmek için alt kata indiğimde acilde Melek'i gördüm. Hastanede mi? Nasıl? Jandarmalar vardı başında. Tutuklanmış, hapse girmiş. Hapis mi? Suçu neymiş peki? Jandarmalara sordum ama bilgi vermediler. Peki o seni gördü mü? Gonca lütfen o kahveyi bana yaptığını söyle. Tabii ki size yapıyorum. Başka kime olsun? Ay sonunda mis gibi kahve kokusu. Onun kokusuna geldim zaten. O iyilik kokusundan sonra. Keyfiniz yerinde? Hayırdır hanımım, bir şey mi oldu? Yok. Gonca. Şu Melih Bey, yanılmıyorsam, babasının Mersin'de olduğunu, İstanbul'da hiçbir akrabası olmadığını söylemişti değil mi? Evet. Bak sen şu işe. Ama öyle olmadığını herkes öğrenecek şimdi. Nasıl yani? Anlayamadım. Melih'in yalanını, oynadığı oyunu herkes öğrenecek. Oyun mu oynamış? Nasıl çıkacak peki? Boş ver sen şimdi onu. Birazdan bir adam gelip Melih'i görmek isteyecek. Sen ondan önce salona git. Herkese Melih'in babasının geldiğini söyle. Allah! 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 Odadaki hasta nerede acaba? Onu götürdüler Nereye? cezaevine. Hangi cezaevi? Taşköprü cezaevine götürdüler.
Sağ olun. Birini bekliyor muyduk? Bilmem, Feraye'dir belki. Aliye'nin bir bey geldi. Kimmiş? Melih Bey'in babasıymış. Senin ne işin var burada Melek? Ne oldu? Efruz baba. Otur oğlum. Otur. Efruz baba senin burada ne işin var? Sen bırak beni oğlum şimdi. Sana ne oldu söylesene. Kim yaptı bunu sana? Bir saniye. Melih Bey. Beyefendi babanız mı oluyor? Anlayamadım. Biz babanız diye başka biriyle tanışmıştık. Bu bey babanızsa... Melek ne oldu? Neden buradasın? Söyle bana. Neden hapistesin? Nasıl buldun beni? Hastanede. Hastanede gördüm seni. Hastanede mi? Tesadüfen. Orada jandarmalar başında öyle beklerken... Nasıl olur bu Melek? Melek sana soruyorum. Ne oldu? Neden hapistesin? Sorma ne olur. Evet Melih Bey. Annem bir soru sordu. Açıklayayım. Efruz baba benim manevi babam sayılır. Üzerimde çok emeği vardır. Öz babam kadar çok sevdiğim değerli bir büyüğümdür. Öyle mi? Lütfen. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Ne alırsınız? Ne ikram edelim size? Teşekkür ederim. Bir şey içmeyeyim. Ben Melih'i görmeye geldim. Olur mu öyle şey? Kızım, bize içecek bir şeyler getir. Beni arayan kimdi tanımıyorum. Ama telefondaki hanımefendi durumu bildirince hemen koşup geldim. Ne oldu evladım? Anlat. Anlatsana. İyi misin şimdi? Melih, o bahsettiğin adamlar mı yaptı sana bunu?
Yine o ihale meselesi mi? Evladım ben sana kaç kere söyledim o adamlardan uzak dur. Bu adamlar tekin değil diye. Ah Melih, ah! Anlatamadım sana ben bunu bir türlü. Bir türlü sözümü dinlemedin oğlum. Hayat hiçbir şey hayal ettiğimiz gibi, istediğimiz gibi olmuyor. Anlatırsan sana yardım edebilirim. Elbet bir çaresi bulunur. Sağ ol ama gerek yok. Nasıl gerek yok? İyi bir avukatım var zaten. O ilgileniyor her şeyle. Bari ne olduğunu söyle. Neden hapistesin? Sen suç işlemiş olamazsın. Bir oyun oynandı bana. İftira attılar. İftira mı? Kim? Nasıl böyle bir şey yapar? Görüş bitmiştir. Kim yaptı bunu sana Melek? Görüş bitti hadi. Yine geleceğim. Melih Bey, nedir şu ihale meselesi? Efrus Bey, rica etsem sizden neden bahsettiğinizi anlatır mısınız? Efendim, nasıl desem ki? Böyle bir hadiseyi anlatmam pek yakışık almaz aslında. Bir işle ilgili bir durum demişti Melih Bey. Ama detayını anlatmak istemedi. Anlıyorum. Ama biraz hassas konular bunlar. Beyefendi konu neyse söyleyin. Ne saklıyorsunuz böyle devlet sırrı mı? Size şöyle anlatayım efendim. Yakın zaman önce Melih bir arsa almak için ihaleye girmişti. Niyeti o ihaleyi kazanıp sıfırdan modern bir yetimhane yaptırmaktı. Ancak o arsada gözü olan başka bir kişi Melih'e baskı yaptı. İhaleye girmemesi için zorluk çıkardı. Başka kişi dediğiniz mafya mı? Zannedersem. Melih biliyor kim olduklarını. Anlatır size. Baskı derken? Tehdit etmişler. Tehdit edip geri adım atmaya zorlamışlar. Bizim oğlanın da gözü kara. Vazgeçmedi. Kimseden korkum yok dedi. O yetimhaneyi yaptırmak için her şeyi göze aldı. Çok uğraştım vazgeçirmek için, çok. Ama maalesef dinlemedi sözümü. Melih Bey, bunların için bize anlatmadınız? Efendim, nasıl desem bilmiyorum. Başkaları için yapılan yardımlar söylenmez bizde. Ben babamdan öyle gördüm. Melih'i de çocukluğundan beri tanırım. O da o düsturda yetiştiği için söyleyememiştir size. Anlatmaya utanmıştır. Buyurun. Melek'le konuşmak istiyorum. Melek abla sizinle görüşmek istemediğini söyledi. Geldiğimi mi gördün? Evet, konuşmak istemiyormuş. Ayşe ablanın ölümü hakkında olsa bile mi?
Evet. Tamam o zaman. Söyle ona. Bir daha hiçbir sebeple onu görmek istemiyorum. Demek bütün bunlar hapiste olduğu içinmiş. Melek, işin yoksa gelsene biraz. Hayırdır abla? Sen gel şöyle. Söyleyeceklerim var sana. Bak kızım, sen de geldiğinden beri görüyorsun. Burası gözü dönmüş canilerle dolu. İstediklerini alabilmek için her türlü kötülüğü yapar bunlar. Allah kitap nedir bilmezler. Abla ne oldu? Bir şey mi demeye çalışıyorsun? Şu düşme olayının aslını, astarını ikimiz de biliyoruz. O gece seni hastaneye götürdükten sonra hepimizi tek tek sorguya çektiler. Bir de rapor hazırladılar. Belkıs koğuşa gelip şov yaptı. Aklandım diye. Nasıl? Aklandı mı? Aklandı ya. Aslında herkes biliyor işin aslını. O İkbal kansızlığıyla bir olup sahte rapor düzenlediler. Ama nasıl olur? O gece... Allah bilsin kızım, Allah bilsin. Allah seni korudu da evladına bağışladı. Bak kızım, benden sana abla tavsiyesi. Uzak dur bunlardan kızım. Hayır olsun. Kötü bir haber mi var yoksa? Yok. Kızınla mı alakalı? Yok abla. Allah'a şükür. Kızım iyi. Ne oldu o zaman? Ne bu halin? Çok eskiden beri tanıdığım biri ziyaretime geldi. Kim? Eski kocam. Nasıl bulmuş ki seni? Hastanede görmüş. Allah'ın işine bak. Ne dedi peki? Ne desin? Bana niye burada olduğumu sordu. Ben de bir şey diyemedim tabii. Yüzü kireç gibi, ne olmuş buna? Beyaz atlı prensi gelmiş. Gelmiş ama biraz geç kalmış. Kurbağa prens, kurbağa. Sen duyma kızım. Bırak. Allah'larından bulsunlar. Böyle bir durumda olduğunuzu, neler yaşadığınızı bilmiyorduk. Siz de anlatmak istemeyince. Gerçekten hiç önemli değil Ali Hanım. Siz de kendi açınızdan merak etmekte çok haklısınız. Kaygınızı anlıyorum. Ne olacak peki şimdi? Bu adamlar peşini bırakacaklar mı? Bunları daha sonra konuşalım İpek. Tabii, sizin sağlığınız daha önemli. Efendim izniniz olursa biz kalkalım artık. Melek'i de alayım yanıma.
biraz da benim yanımda kalsın. Nasıl arzu ediyorsanız tabii ama burada kalmasında bizim için hiç mahsuru yok. Muhakkak öyledir. Benim yanımda daha rahat edeceğini düşünüyorum. Hem de bana can yoldaşı olur. Melih Bey, daha iyi misiniz? İyiyim Aliye Hanım. Merak edecek bir şey yok. Melih'e göz kulak olduğunuz için ayrıca teşekkür ediyorum hanımefendi size. Sağ olun. Ne demek? Kızım, misafirlerimizi yolcu edin. Nasıl da yanlış düşünmüşüz. Meğer yetimhane yaptırmak için canını tehlikeye atmış. Anneciğim doğru söylediği ne malum? Daha neler Arzu? İnsaf. Tamam belki doğru söylüyor. Bir şey demiyorum. Ama niye bunu saklasın ki? Utanılacak bir şey yoksa niye söylemesin? Adam söyledi ya işte. Daha ne söylesin? Siz ne derseniz deyin. Ben hala şüpheliyim. Gittiler. Duydun mu anne? İyilik yapmaya çalıştığını söylemek istememiş bize. Üstelik vurulduğu halde. İnanabiliyor musun? Öyle kızım. Yardımseverliği bir yana, aynı zamanda da çok alçak gönüllüymüş. Bunun alçak gönüllükle alakası yok anneciğim. Sen de hemen emin olma. Ne demek bu şimdi? Gerçekler duyduklarından çok farklı olabilir. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bir yakınım burada çalışıyor da ona bakmaya geldim. Öyle mi? Kim? Melek Hanım. Ama göremedim kendisini. Yok sanırım. Ha evet. Ne yazık ki kendisi var orada değil ya. Peki ona ulaşabileceğim bir yakını falan bildiğiniz var mıdır? Zeynep var, o da burada çalışıyor. Zeynep. Tabii ya. Burada mı kendisi? Part-time çalışıyor da okulda şimdi. Nerede okuyor peki? Buraya çok yakın. Şu caddenin başında kampüs var. Tamam, teşekkürler. Enfes kokuların kaynağı burasıymış demek. Börek mi yapıyorsun yoksa? Evet. Hem de en sevdiklerinden. Ispanaklı ve patlıcanlı. Nasıl da canım çekmişti. Bir tanesi sen. Biricik kırım benim. Börek kokusu mu sinmiş ne? Ne oldu? Dur bakayım. Üstüne bastır. Çok acıyor mu? Önemli bir şey değil. Ufak bir sıyrık. Kan kaybından gitmem ya. Ben üzülmeyeyim diye acıttığını söylemiyorsun değil mi? Kıyamam ben sana meleğim.
Pardon. Zeynep Şimşek'i arıyordum. İktisat birdeki Zeynep mi? Ha, o bizim sınıftaki Zeynep. Gelmedi o bugün okula. Çalışıyor o kafede, oradadır. Tamam, teşekkürler. Rica ederiz. Ne demek? Manevi babasıymış. Melih Bey'in durumunu öğrenir öğrenmez gelmiş. Allah Allah. Daha önce hiç bahsetmemişti. Ben de aynı şeyi söylüyorum ama kimse beni anlamıyor. Arzu tamam. Lütfen başlamayalım yine. Ya ne oluyor? Hayatım, bugün ben de aynı şeyi sordum. Bu adamın bir manevi babası varsa niye bizim haberimiz yok diye. İpek'le evlenmeye niyetli bir adam. Niye bunu sır gibi saklasın? Ya tamam da adam bütün eşin dostunu bize tanıştırmak zorunda mı? Daha bilmediğimiz neler var kim bilir. Bu kadarı da art niyete giriyor ama artık yenge. İpek'cim, ben daha sonra senin pişman olup üzülmenden endişe ediyorum. Tamam neyse. Akşam akşam tartışmayalım. Anneciğim, duygularınızdan biraz sıyrılıp gerçekleri görün lütfen. Arzu ne demek istiyorsun? Bunlar 2 ay önce Mersin'den İpek'i istemeye ailecek gelmediler mi? Bu adamın bir manevi babası varsa, bu kadar değerliyse niye hiç bahsi geçmedi? Niye kimse ondan bahsetmedi? Nereden çıktı birdenbire bu adam? Biraz düşünün bence. Çok acıyor mu? Biraz sabır evlat. Yavaş yavaş kapanacak o yaralar. Neden öyle söyledin Efruz baba? Ne söyledim? Neden yetimhane ihalesi yüzünden vurulduğumu söyledin? Beni zor duruma düşürmemek için mi? Ya neydi ki? Kardeşin için uğraştığın meseleydi. Öyle değil mi? Ben yetimhane arazisiyle ilgili sandım. Olayın peşine düşmemden rahatsız oldular. Şimdi anlatması uzun sürer. Ölüm nereden nasıl gelecek bilemeyiz ama evlat. Sen ölümle bile bile oyun oynuyorsun. Madem ki ben baban sayılıyorum, söz ver bana. Artık benden hiçbir şeyi gizlemek yok. Tamam mı? Film mi izliyorsun? Kafa dağıtayım diye öylesine açtım. Otursana abi. Karate git mi yine? Yok, bu sefer Rambo 2. Okul nasıl gidiyor? Nereden çıktı şimdi abi okul? Ne güzel Rambo diyorduk. Selim, sana bir şey soracağım. Ya abi annem gibi başlama Allah aşkına. Vallahi söz çalışacağım. Yok oğlum, öyle bir şey değil. Okuldan birini soracağım. Okulda Zeynep diye birini tanıyor musun? Zeynep mi? Abi okulda bir sürü Zeynep var.
Hangisinden bahsediyorsun? Zeynep Şimşek. Böyle birini tanıyor musun? Yok abi, tanımıyorum. Niye sordun ki? Cezaevine Melek'i ziyarete gittim. Ne? Dayanamadım Selim. Hastanede öyle görünce ne olup bittiğini öğrenmek istedim. Peki öğrenebildin mi? Hiçbir şey anlatmadım. Ne oldu? Neden hapishanede bilmiyorum. Peki Zeynep? Onu niye sordun? Belki o anlatır diye. Selim, ona ulaşmam lazım. Alo Selim. Zeynep, iyi geceler. Rahatsız etmiyorum ya. Yok da hayırdır? Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Zeynep, bizim yarın buluşmamız lazım. Yani tamam. Zaten yarın bakıcılarla görüşmeyecek miydik? Doğru ya, aklımdan çıkmış. Tamam, yarın konuşuruz o zaman. Bir şey diyeceğim de sen iyi olduğuna emin misin? Yok, bir sorun yok. Yarın konuşuruz. Tamam, iyi geceler. Sana da. Ulan mis gibi evim var, beni bekliyor. Gecenin şu saatinde hesapla kitapla uğraşıp duruyoruz anasını satayım ya. Kapattık birader, yarın gel. Müşteri değilim. Erkut'a bakmıştım. Ha, seni çıkaramadım ya. Bir yerden tanıyor gibiyim ama. Erkut'un bir yakınıyım. Daha önce gelmiştim buraya birkaç defa arabayı katmaya. Erkut çıktı ya, yarın gel. Çıktı ha? Çıkar tabii. Borcu olduğu zaman arazi olmasını iyi bilir Erkut. Borç mu? Ne borcu ya? Sana borcum var. Kime borcu yok diye soracaksın bey amca. Erkut. Borcu var sana, öyle mi? Ya. Bir gün benden para istedi. Verdim, geri ödemedi. Bir daha istedi. Salam ya bende. Gene verdim, yine ödemedi. Yetti artık. İliğimize kadar kuruttu bizim. Erkut borcunu öder ya. Adamın maddi sıkıntısı yok ki. Memlekette evleri var, arsaları var. Size de mi aynı yalanları söyledi? Yalan mı? Hı. Hani evim var, arabam var falan. Onların hepsi masal abi, masal. Görünmez evler onlar. Bana da hani teraneler anlatmıştı. Bak olay şu. Erkut para isteyene kadar yok şurada şöyle arazim var, yok şurada böyle evim var falan der. Ama hikaye onların hepsi. Öyle de güzel anlatır ki insansan direkt inanırsın. Sonrasında iş ödemeye gelince ne oluyor? Erkut yok, arazi. Allah Allah. Neyse abicim, olur ya sen Erkut'u görürsen gözünü seveyim bir şey söyleme. Ben şu hesabımı görene kadar bir yere kaybolmasın. Hadi bana eyvallah. Tuğçe, sessiz ol, kızacaklar şimdi. Düşeceğim, düşüyorum. Anan görürse vallahi sizi öldürür. Haydi yatağa. Ya benim uykum yok ama ben yatmak istemiyorum. Kiraz teyze, ben bir şey yapmıyorum. Yatmayıp da ne yapacaksın? Bak uyumazsan boyun uzamaz. Böyle cücük kadar kalırsın. Haydi yatağa. Tumba yatak haydi. Kiraz teyze, bize masal okur musun? Evet, masal.
Sessiz sessiz dinleyeceksin ama. Söz mü? Söz. Hangisini istiyorsunuz? Pocahontas. O ne be? Kızıl derili. Pokostos mu? Ay adı bile tuhaf. Bizim kırmızı şapkalı kızın suyu çıktı zar. Babası geldi dediğim an Melek'in yüz ifadesini gördünüz mü? O adamın bir şeyler sakladığı her halinden belli. Aslında iyi birine benziyordu. O sinsi'nin yanında iyi birinin ne işi var? Allah bilir adamın birine vermiştir parayı. Uydurmuştur hepsini. Hepsi de bir oyundur belki, ne malum. Bilmem. O kadar ileriye gider mi? O şeytandan her şey beklenir diyorum sana. Ama gel de bunu Emiroğlu ailesine anlat. Fakat adam iyi rol yaptı. Bundan sonra kimse Melek'e toz kondurmaz. Buraya koş diye bağırdı arkadaşı. Oy, bunu okumak bile zor. Cık. Ben size en iyisi başka bir şey okuyayım. Hasan'la Çomar'ı anlatayım, olur mu? Ya Kiraz devam et. Pocahontas Mısır tarlasını kurtaracak. Madem masalı biliyorsun, bana niye okutuyorsun? Ya Madem sonunu biliyorsunuz, boş verin o zaman masalı. Ben size en iyisi başka bir şey yaptırayım. Türkü öğreteyim, olur mu? türkü mü? Türkü mü? Ne türküsü ya? Bak şimdi. Et aldım dirheminen, beri bak yavrum beri bak. Et aldım dirheminen, beri bak yavrum beri bak. Et aldım dirheminen, beri bak yavrum beri bak. Et aldım dirheminen, beri bak arzu beri bak. Et aldım dirheminen, beri bak arzu beri bak. Et aldım dirheminen, beri bak arzu beri bak. Her şeye rağmen Melek'in suratını görmek müthişti. Et aldım dirheminen, beri bak yavrum beri bak. Tuğçe mi o? Galiba o. Öldürdün vereminen, dön biraz daha bana bak. Ne oluyor gece gece? Öldürdün vereminen, dön biraz daha baba. Öldürdün vereminen, dön biraz daha baba. Ne oluyor burada? Tövbe bismillah. Anne Kiraz bize türkü öğretiyordu. Gecenin köründe bir türkünüz eksikti zaten. Çabuk yatağa. Ya Çabuk dedim. Ne yaptığını zannediyorsun sen? Türkü öğretiyordum. Çık dışarı. Çık! Türkü öğretiyormuş. Bu ev iyice akıl hastanesine döndü zaten. Herkese günaydın. Günaydın oğlum. babacığım, bugün yumurtamı yemesem olur mu? Bir gün yemesen olur kızım. Yaşasın. O zaman o gün bugün olsun. İyi be. Yemezsen yeme. Oğlum otursana. Niye ayaktasın? Anne geç kaldım. İşlerim var. Kahvaltı etmeden mi gidiyorsun? 2 lokma bir şey yeseydin. Sağ ol anne. Çıkmam lazım. Size afiyet olsun. Güle güle abi. Kolay gelsin. Selim de yok ortalarda. Uyanmadım daha. O bugün dışarıda kahvaltı edecekmiş anneciğim. Çıktı biraz önce. Ne zamandır bu işi yapıyorsunuz? 3 yıl oldu. Anladım.
çocuklarla iyi anlaşıyorsunuz herhalde. Tabii ki bugüne kadar hiçbir sorun olmadı. Ne güzel. Peki son işinizden neden ayrıldınız? Evde de temizlik yapmamı istediler, o yüzden ayrıldım. Hmm. Çocuğunuz kaç yaşında peki? Yok yani çocuk bizim değil. Ayrıca kendisi 6 yaşında. Aa, çok iyi. Tuvalet ihtiyacını kendisi giderebilmesi çok önemli. Prensip olarak 0-3 yaşlara da bakmıyorum. Çok ilginç gerçekten. Yemeğini de kendisi yemeli. Doğru. Çok haklısınız gerçekten. Hatta bence yemeklerini bile kendi yapmalılar. Sonuçta bu yaşta hayata hazırlık yapmayı öğrenmeliler değil mi? Yani haklısınız. Kesinlikle. Haklısınız. Başka yerlerden referansınız var mı? Borcu varmış lan adama. Ya iyi de baba, kimmiş ki bu adam? Ne bileyim oğlum, bir yakınıyım dedi. Tabii borcu taktı, şimdi ortalarda görünmez diyor. Allah Allah. Adam arazidir, evdir, memleketteki arsalardır filan, bunların hepsi hikaye diyor. Ya yok baba ya. Hani bak, ben açıkçası böyle bir şeye ihtimal vermiyorum. Adam geldi içini döktü oğlum. Dertli. Belli ki içi yanmış. Yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz değil mi? Ya yok baba, yok yok. Ya bak Erkut abi delikanlı adamdır. Ya hayatta böyle bir şey yapmaz. Vallahi ben kıllandım bir kere. Ya iyi de baba. Hoş geldin Erkut abi. Hoş bulduk koçum. Ne haber abi? Ne olsun Erkut ya, bildiğin gibi işte yuvarlanıp gidiyoruz. Sende ne var ne yok? Benim durumlar pek parlak değil be abi. Hayırdır? Şimdi abi başkası olsa hiç mevzusunu bile yapmam da sizde ayrı bir hukukumuz oluştu yani değil mi? Neredeyse aile oluyorduk abi. Ötesi yok yani. Vallahi ne diyorsun Erkut? Anlamadım bir şey. Ya diyeceğim o ki abi benim biraz paraya ihtiyacım var. Hayır başka zaman olsa hiç şey yapmam abi. Sizin de durumunuzu biliyorum yani. Ama işte şimdi yatırımcı parası falan biraz toparladınız ya. Hani biraz borç isteyecektim abi. Vallahi Erkut'cum sen nasıl bu hale geldin ya? Hani memleketteki arsalar, evler falan. Var abi var da ben nakite sıkıştım şimdi. Bunun için de bir şey satmak istemiyorum memleketten. Şimdi Erkut'cum evet sen de haklısın. Yani elimiz biraz bollaştı tabii ama masraflar bitmiyor ki. Bir yandan evin kirası, bir yandan dükkanın giderleri, faturalar, vergiler bilmem ne filan derken sağ olsun Murat Efendi'nin istekleri de bitmiyor. Yani anlayacağın hazıra daha dayanmıyor. Şimdi ben de yardım etmek isterdim ama kusura bakma. Yani Tamam abi tamam. Tamam ben anladım. Eyvallah. Ya Erkut abi, bak babamı yanlış anlama. Hani Tamam koçum tamam. Sıkmayın siz canınızı. Bir yolunu bulurum ben. Buluruz bir çaresini. Eyvallah. Erkut abi dur, nereye gidiyorsun ya? Kızım bu ne? Yağlama yaptım. Bakalım beğenecek misiniz? Mis gibi koktu. Ellerine sağlık. Ben de bu muhteşem koku nereden geliyor diyordum. Kahvaltı için biraz ağır değil mi? Adına aldanmayın. Hafiftir aslında.
Nefis olmuş valla. Ellerine sağlık. Uy kuzum sevdin mi? Sen iste ben hep yaparım sana. Ne biçim şeyler öğretiyorsun çocuğa? Yok Arzu Hanım aşk olsun ben kötü bir şey... Yeter. Her şeye cevap vermek zorunda değilsin. Bu ne böyle canım? Bu çocuğun böyle büyümesine izin vermeyeceğim. Kızım fazla abartmıyor musun? Çocuk o daha. Evet yenge hepimiz öyle büyüdük. Böyle diye de işim vardı bu çocuk zaten. Ama ben onu nasıl disipline sokacağımı biliyorum. Afiyet olsun. Yok öyle işte keskin keskin kokunca bir tadına bakayım dedim de benim damak tadıma pek uygun değilmiş. Öyle mi? Damak tadınıza uygun değil miymiş Gonca Hanım? Bir lokmada anlaşılmıyor demek. Tabağı komple silip süpürmüşsün. Vallahi afakanlar bastı ya. Geldiğimden beri ne bu surat? Bütün yaşam enerjimi aldım. Kızım, benim paralarım silip süpürülmüş. Sen neden bahsediyorsun? Ne parası? Foyamız ortaya çıkmasın diye ne var ne yok saçtığım para. 5 kuruş kalmadı Şeyda. Nasıl yani? Durum o kadar kötü mü? Kötü tabii. Tık yok tık. Ama dur sen dur. Bu ufaklık var ya. Onun sayesinde ben kaybettiğimden fazlasını kazanacağım. Kim? Elif mi? Elif tabii, ne sandın? Erkut. Hani kızla işimiz bitmişti? Ya küçücük çocuk daha ne istiyorsun ondan? Kızım, zır zır ağlıyordun. Bak şimdi sayemde evinde oturuyorsun, değil mi? Ha. O zaman işime karışma, papaz olmayalım. Hadi ben kaçtım. Şşt, seninki arıyor, sessiz ol. Alo Erkut abi. Abi neredesin ya? Öyle çektin gittin. Yani bak bayağı kötü oldum ben ha. Bak abi böyle olmaz. Gel bir konuşalım. Böyle hemen basıp gitmek sana yakışmaz ama değil mi? Tamam koçum, tamam. Hadi ben kaçtım. İyi günler. Ne zor işmiş ya. Ne cins insanlar var baksana. Bir de ciddi ciddi demez mi? 0-3 yaş aralığında olanlara bakamıyorum. Tuvalet eğitimini almış olması lazım. Çünkü ben alt değiştirmekle uğraşamam. Bakıcılığı bayağı yanlış anlamış. Sanırım sadece bakıyor galiba. Selim ya. Diğerleri de gelir birazdan. Ya sen bana bir şey diyecektin. Abi. Melek ablayı ziyarete gitmiş. Hapishaneye. Ne zaman peki? Nasıl öğrenmiş? Ne demiş? Hastanede görmüş. Ne olmuş peki? Ne söylemiş?
Melek ablanın neden içeride olduğunu merak ediyor. Ona sormuş ama cevap alamamış. Sağ ol Kiraz. Afiyet olsun. Anneciğim, Tuğçe'ye piyano dersi aldırmaya karar verdim. Piyano mu? Evet canım. O nereden çıktı Arzu? Yeni icatlar. Durduk yere çıkmadı anneciğim. Zaten ne zamandır aklımdaydı. Bunun için yaşı küçük değil mi yenge? Hayır. Hatta geç bile kaldık. Bence bu disiplin işini abartıyorsun. Derslerle olmaz bu iş kızım. Çocuğunla yakından ilgilenmen daha iyi olur bana kalırsa. Ben de öyle yapıyorum anneciğim. Annesi olarak Tuğçe'nin geleceğini düşünüyorum. Hem de gelişim için en doğru karar verdiğime eminim. Asıl daha da önemlisi dün bana seni sordu. Ne? Aynı okulda okuduğumuzu öğrenmiş. Seni tanıyıp tanımadığımı sordu. Ne diyorsun sen Selim? Sen ne dedin peki? Tanımıyorum dedim tabii ki de. Niye beni soruyor peki? Melek ablanın başına gelenleri merak ediyor. O yüzden de sana ulaşmaya çalışıyor. Of Allah'ım ya. Ya araştırırken Elif'i de öğrenirse? Yok. Melek abla dışarı çıkmadan abin Elif'i öğrenmemeli. Bir söz verdik Selim. Allah korusun. Kızı elinden alınacak olursa ölür o. Diğer bakıcı da geldi.